Arkadaşlar hatırlarsanız ilk Ant beni XC90 diye kandırmıştı ama XC60 çıkmıştı. Bir sene sonra hayallerimiz gerçek oldu ve bugün XC90'dayız. Geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Bu sefer kadın göz değil test çekiyoruz ona göre. Evet. Görmüş olduğunuz anahtar aynı zamanda çakı olarak da kullanabiliyorsunuz desem espri yapıyor olurum. Şunlar ne? Neyi başlatıyorsun buna? Bak ben dün şu üçgene bastım. Bir anda bip 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 diye sesler çıkmaya başladı ki arabaya çok uzaktım. Evde böyle odalardan bir tanesindeydim. İçeriden bir ses geliyor. Allah Allah dedim. Buna bastım. Bununla alakası olabilir mi acaba? Süper. Alarm, beni bul. Alarmı çalıştırıyor. Alarmı mı çalıştırıyor? Şu alarm. Kornayla şey. Bunlar bagajı açıyor işte. Normal arabayı açıyor. Arabayı kapıyor. Arkadaşlar anahtar bu. Anahtar çok güzel ya. Ve derisi Şu da alarm. bildiğiniz gerçek güzel deri. Şu an beni Sinan Koç gibi düşünebilirsiniz. Sinancığım. Dişi pampa. Sinan izinli olduğu için. Evet, Sinan izinli. Otoparktan izin aldı. Ki izin vermemiştim aslında ama gitti. Sonuçta asi bir... Hayır, evli. Evet Esra'cığım geliyorum. Aslı, şimdi. bak inscription yazısına bak. Bu şey, donanımın adı. Wow. Ya arkadaşlar araba gerçekten inanılmaz keyifli. Hani daha şu an yeni kullanmaya başladık. Yok daha epey Yani, kullandı o. Hani 10 dakika ben 6 saattir kullanıyorum. Ankara'ya gittik geldik. Şöyle. Ankara yolunda çok iyiydi. 3 tane cezamız var. Direkt müzik sisteminden başlayalım mı? Hatta bütün testi komple müzik sistemi eşliğinde. Ya arabaya müzik dinlemeye gelinir. Hani konseri burada yapabilirsiniz ya. Yani gerçekten konsere gitmenize gerek yok. Sevdiğiniz şarkıları gelin burada açıp dinleyin. Bence başlayalım ya. Yani motor bir de gürültülü olduğu için arkadaşlar bu arabanın içerisinde müzik sistemini kapalı geçirdiğiniz her dakika bir kayıp. Öyle evet. Özetleyeyim bak. Bir de ne dinlediğiniz önemi yok yani. Neredeyse. Arkadaşlar bu şu anda konser salonu. 3 tane mod var burada. Özel sahne, stüdyo var. Genelde konser salonunda dinliyorsunuz. Araba çünkü konser salonu kadar büyük olduğu için. Yani tabii bu bizim yakın mikrofonlarımızdan ne kadar size geliyor bilemiyorum ama yani hani müzik sistemi Bowers & Wilkins bu arada çok pahalı bir opsiyon. Paket halinde. Havalı süspansiyonlarla beraber 35 bin liralık bir opsiyon. Neredeyse bir araba alıyorsunuz yani. Aynen Ses öyle. sistemi mi alıyorsunuz araba mı konusunda? Ama yani nerenize bakarsanız bakın hoparlör var ve Bowers & Wilkins tekrar ediyorum. Yani bu markayı audiofiller bilir zaten. En üst noktalarda bir tanesidir. Ve muhteşem. Yani daha önce çok iyi şeyler geldi bize. İşte en son E serisi geldi. İşte BMW'nin çok iyi müzik sistemleri geldi ama bu başka bir şey. Hakikaten başka bir şey. Ve konser salonu haline getirdiğin zaman fena yani. Kesinlikle. Sırf bu müzik sistemi için araba alınır. Öyle söyleyeyim. Şu kristalimsi şeylere falan ne diyorsun butonlara? Ya öncelikle ben araba hakkında biraz yorum yapmak istiyorum. Arabanın kullanımı inanılmaz rahat. Yani araba gerçekten gemi gibi ama şu an hani kullanırken kendimi hiç gemi kullanıyor gibi hissetmiyorum. Gemi kullandın mı? Gemi kullanmadım tabii. Ama tekne kullandım. Yani yelkenli kullanabiliyorum. Oo tamam o zaman. Ondan sonra çok güzel. Çukurları falan ben hiç hissetmedim yani hissetmiyorum. Eko da gayet güzel yani hiç ekonomik bir his yaratmıyor. Gayet. Yakmaya devam ediyor tam gaz. Bastığın zaman yok Bak, gidiyor yani. Şeylere dikkat et çukurlara. Güm ediyor bazen. Evet ama ben bilmiyorum belki... Bu arabanın yapması lazım. Çok pahalı araba daha sonunda geleceğiz. Baya böyle uçan alı gibi hiçbir şey hissetmeden süzülmesi lazım öyle değil. Bayağı hissediyorsun yani. Spor şeyinin yüksek olduğundan kaynaklanmıyor mu bu? Hani... Şeyleri 21 inç. Kocaman jantları var. Çok büyük. Yani ki standardı 20 aslında. Opsiyon olarak bu arabaya 21 takmışlar. 21 demek böyle jantlar var yani. Çok büyük jantlar ve çok ince lastikler var. Yanak lastikler var. Onların da payı var. Ama havalı süspansiyon çok pahalı bir opsiyon. Esasında gene de 21'lere rağmen daha konforlu bekliyorduk. Eksilerinden bana göre arabanın
Bir tanesi konforu. Bir tanesi. Bana belki daha az hissettirdi. Ben şu an çok memnunum hayatımdan ya. Sıkıntı yok o zaman. Yani böyle gidebilirim. Denize gider mi acaba bu ya? Hani gemi gibi falan dedik de. Şey diye düşünüyor değil mi insan? Hani düşersen yüzecek, batmayacak. Ya Volvo hani zaten dünyanın en güvenilir arabalarını yapıyor ya. Gerçekten kendimi... Onu da düşmüşlerdir diyorsun. Gerçekten hani şu an kendimi inanılmaz güvende ve şey hissediyorum. Yani şerit takibi çok iyi. Direkt seni içeriye sokuyor böyle. Şeridin üstüne geçmeye başladığın zaman zaten bir titretip direkt hadi gel canım sen sağa deyip seni sağa atıyor. Şerit takibinin bazen şeritleri kaçırdığı durumlar oluyor. Yani çok aşırı güvenilir değil. Birkaç defa mesela algılayıp seni içeriye sokup ondan sonra bir tanesini gözden kaçırdığı oluyor. Mesela Mercedes'e daha güvenilirdi. Daha böyle uzun süre hani hiçbir müdahalen olmadan gidebiliyordu. Fakat Adaptive Cruise'u çok iyi. Adaptive Cruise'u sıfıra kadar öndeki arabayı istersen şimdi açabilirsin. Öndeki arabayla beraber gidiyorsun, öndeki arabayla beraber duruyorsun, öndeki arabayla beraber kalkıyorsun. Ya günün sonunda bunlar da makine aslında. Ben çok güvenmiyorum. Hani gayet insanlara güvenirim. Makinelere güvendiğim kadar. Aslında çok ilginç bir şey yazmışlar. Volvo'nun sitesinde gördüm. 2020 yılına kadar diyorlar. Aha. Ondan sonra onu gördüm mü bilmiyorum. Evet, hiçbir Kaza ne demek? insan Volvo'nun içerisinde kimsenin ölmeyeceğini iddia ediyorlar. Evet. Yani bir kazada hiçbir Volvo'nun içinde kimse ölmeyecek. Zilyon çeşit güvenlik sistemleri var. Ya bu çok iddialı bir şey. Evet. Ve Yani- idealist bir şey. Evet. Umarım başarırlar bu konuda. Yani sonuçta hani Volvo segment düşündüğünde bunu en ucuz arabasına ya da en ucuz arabasına da yapabilecekse bence efsane bir şey. Tabii. Yani bu sadece XC90 için geçerli değil. Giriş seviyesi Volvo için de geçerli. Bu arada Evet. ya ekrana ben bayıldım. Aslında Allah aşkına şunu biraz kurcala ya. Ya ekrana açıkçası ben çok bayılmadım. Neden diyeceksiniz? Ekran biraz bana Microsoft'u andırıyor böyle hani Ha, grafikleri. grafikleri içinde çok fazla seçenek var. Aslında hani çok gelişmiş bir şey. Oturup bayağı incelemen gerekiyor. Bir de ben her şeyi bu kadar elektronik sevmediğimden dolayı da Düğmeyi seviyor muydun, sevmiyor muydun? Hani ben burada düğmeleri seviyorum. seviyorsun değil mi? Tabii Anladım. O yüzden. düğmeleri seviyorum. Yani Bunda çünkü bu araba inanılmaz fazla işleve sahip ama sadece bu var. her şey burada. Her şey burada. Yani şu an klimayı şey yapıyorum ya. Tamam ben mesela radyonun kanalını değiştirmek istiyorum. Hadi bakalım. Ya buradan geri git Hadi bunu bakalım. yap, şunu yap hani bu Yani bana buradan şey geliyor. Yapabilirsin ama gene de tabii burada bulmak zor. Ya da şu olsa güzel olurmuş. Hani sağda atıyorum klima için burada bir tane şey, radyo için bir tane. Kısa yol tuşları. Kısa yol tuşları olsa buradan geçişte arat ama buradan back yap, oraya git, bir daha gel. Açıkçası biraz uğraştırıyor. Hani anlaşılır ama çok elit değil. Evet yani Ben şeyini sevdim. Dokunmatiği falan çok iyi. Bir de çözünürlüğü çok yüksek. Böyle çok crisp şeyler, karakterler. Çok net. Geçişler hızlı ama şey haklı yani doğru araç işlevlerinde şu anda bu ekranda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 3, 18 tane düğme var. ya baktığın zaman aslında ben burada araba kullanırken bir şey yapacak olsam ve ben buraya daldığım an önümü kaçırıyorum. Evet. Yani adamlar ben seni durdururum diyor ama yine de ne gerek var? Direkt böyle alışıp da istediğin fonksiyona anında ulaşabildiğin bir ekran değil ama öbür tarafı ben çok beğendim. Normalde yine söylüyorum bu kadar üst düzey bir otomobilin direksiyonunda 100 tane düğme olur. Bu otomobilin direksiyon üzerinde çok az düğme var. Fakat buna rağmen sen bilmiyorum kavrayabilecek misin ama yol bilgisayarından tut da sürüş asistanlarına kadar hepsini çok kısa bir sürede direkt olarak ulaşabiliyorum ve açıp kapatabiliyorum direksiyon üzerinden. Aynı şekilde müzik sisteminin de sesini açıp kapatma, sesini mute etme, kapatma. Şunla bak bu oradaki işte trip, medya, telefon, navigasyon. Bunlar arasında dolaşmana yarıyor. Navigasyonu açtığın zaman orta iki tane kadran küçülüyor. Ortası büyüyor. Navigasyonu sana nerede olduğunu gösteriyor. Soldaki gene tek bir tane düğmeye basarak işte Adaptive Cruise kontrolü, öndeki arabayla aradaki mesafeyi falan ayarlayabiliyorsun. Ve bunlara erişimi ben ilk defa arabaya binmiş olmama rağmen ve bu arabanın bu kontrolleri, bu kumandaları başka hiçbir otomobile, başka hiçbir Volvo'ya benzememesine rağmen ben çok kolay alıştım. Evet bu kısmı güzel. Yani burada aslında şurada buranın özeti var. Evet gibi. Yani çünkü burası gerçekten çok karışık. Yani burada hani araba durduğu zaman oturup bir şey buluyor, yapıyor olman lazım. Bu arada çok acayip şeyler var bu otomobilde. Yani bir sürü acayip şey var arkadaşlar. Sabaha kadar anlatsam da mutlaka bir şeyler kaçacak. Torpidoyu açar mısın? Torpidoyu açayım. Burada elimle açamıyorum. Dokunmatik değil. Tamam biliyorsun tamam. Tamam, Numara yapma. arkadaşlar, Sağ. her şey artık o kadar elektronik ki siz yorulmayın. Peki böyle yaptığımda kapanmıyor.
Yok, açmaya yarıyor sadece. Abi de kapasaymış. O efsane Türk oldu. şeyi bu da öyle. Kapamıyor demek. Geçinmeyen. Soğutması falan var bu arada torpidonun. İçi de böyle dokundukça dokunasın geliyor. Bagajda bir tane düğme var Aslı. O düğme ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Arabanın arkasını alçaltıp yükseltiyor. Gerçekten mi? Evet. Havalı süspansiyon var ya, basıyorsun bızıt diye aşağı iniyor. Arabanın arkası Ya ben basıyorsun. onları çok seviyorum ya. Bızıt diye yukarı çıkıyor. O çok efsane bir Ya şey. kısa bir mesafe ama yapıyor yani. Hani bir şeyi daha rahat yüklemen açısından falan. Ve malzemeleri arabanın çok iyi. Bagajda bile çok iyi. Ay o alüminyum mudur, metal, çelik midir şeyleri var. Bir şeyler sabitlemen için kancalar falan var. Tutuyorsun ve bırakasın gelmiyor yani. Acayip kaliteli. Ve bu araba 7 kişilik ya. Yani bu arabanın arkasında 2 tane daha koltuk var ve bu arabanın arkasındaki arkadaşlar o 2 tane koltuğa ben sığıyorum. Ben 1.85 bir uzun boylu sayılabilecek bir adamım. Başım tavana değiyor eyvallah. Yani 1.80 falan limit ama diz olsun baş olsun ben arkaya o 2 tane küçücük çocuk güya koltuğa ama sığıyorum ya. Yani müthiş bir şey. 5 çocuğunuz varsa kesin alın. 5 çocuğunuz varsa zaten batmışsınızdır da. Evet bu arabayı alacak zaten paranız yoktur ama. Yani Uzun yolculuklarda kalabalık yolculuk etmek istiyorsan, arkadaşlarını falan yüklemek istiyorsan arabaya acayip keyifli ya. evet aslında bak 7 kişi bu arabayla ama bagajda 2 kişi olmaz ya. Şöyle bir şey var bu arada. Road trip yapamazsın O 2 tane koltuk hani çok kolay bir şekilde güm diye bir anda ortadan kayboluyor. Hani normalde dikkatsiz baksan 2 tane koltuk daha var demezsin. O kadar güzel saklamışlar ki oraya. Sonra tık yapıyorsun. O 2 tane koltuk havaya kalkıyor ve bir anda oraya 2 kişi daha oturabilir hale geliyor. Bu tabii bizim arkamızdaki koltuklar ileriye geriye hareket edebiliyor. O sayede oluyor. Yani oraya adam rahat bir şekilde oturmak istiyorsa burada tabii acayip geniş bir diz mesafesi var. Ama biraz öne kayıyor. Bu şekilde o 6. ve 7. kişi arkaya rahat oturuyor. Orada far kumandalarının altında bir tane şey var, çekmece var. Normalde premiumlara pek şey koymazlar, Buraya. eşya gözü. Oraya koymuşlar. Burada evet bir çekmecemiz. AUX var, USB var, CD var. CD çok güzel ya. CD mi var? CD buraya koymuşlar, aynen CD player. Bana yine saçma geliyor da neyse. Yok arayanlar var. Bir de arkadaşlar bir de arkadaki şeylerin, koltukların havalandırması, kliması dokunmatik ve ben dijital ve dokunmatik yani fan hızını böyle ayarladıkça ayarlayasım geliyor. Aynı şekilde sıcaklığı da ayarladıkça ayarlayasım geliyor. Aynı zamanda arkada 3 kademeli neyimiz var? Koltuk ısıtmamız var. Çok iyi ya. Ya bir aile için hakikaten bir aile otomobili olarak arkadaşlar Çok güzel. çok güzel. Hakikaten çok güzel. Kapı içlerindeki gözler kocaman falan. Buralar hep deri. Derisi de böyle yumuşak ve güzel bir deri. Koltuklar da bayağı güzel. Bu spor koltuk oluyor değil mi bunlar? Spor koltuk opsiyonu var mı yok mu emin değilim ama bu Ama kadar yanal desteği varsa herhalde spordur. Hayır benim bu kısmı spordan kaynaklı değil mi? Bu, Yan destekleri mi? Delikler mi? bunlar. Bence bu spor ya. Ha evet, onlar öne, doğru söylüyorsun. Elektrikli olarak işte baldır desteği ön arkaya oynuyor ve elektrikli olarak başka bir sürü şekilde ayarlayabiliyorsun koltuğu. Bunlar muhtemelen spor koltuklardır. Bir de Volvo'nun bu ayna, damla ayna mı deniyor buna, ne deniyor bilmiyorum ama aynası Çok şık. Çok şık. Çok şık. Sinan makyaj aynası diyor ya. Evet bayağı makyaj. Swarovski ayna. makyaj aynası. Şuraya 2 tane pırlanta pıt pıt. Aslı buralar deri bak, görüyor musun? Evet. Bütün buralar deri. Malzeme kalitesi zaten yani sevgili İsveçliler çekinmemiş şeyden, masraftan. Benim için tek negatif yanı hani arabayla ilgili nesini beğenmedin dersen şu kısmı çok karışık. Onun için de alışman lazım. Bayağı alışman haklısın lazım. onda. Aynen. Yani temelde 3 tane ana ekran var, tamam mı? En soldaki araç işlevleri, o 18 tane fonksiyon vardı ya. O. İkincisi navigasyon, radyo ve telefon. En çok kullandığın şeyleri görebildiğin ekran. Mesela telefona basarsan telefon büyüdü, gördün mü? En sağdaki ekranda da gördüğünüz üzere uygulamalar var. Yani bir şekilde belli bir mantık çerçevesinde dizmişler, hizalamışlar. Ama tabii alışman gerekiyor. Bir de yani şu kullandıkları mavi tonu falan da böyle aslında gerçekten böyle hani İskandinav mavisi diye saçma bir Varsa budur. cümle kuracağım ama ya adamlar hani soğuk ülke soğuk şey ya yani evet. bence ülkenin karakterine inanılmaz benziyor. Yani burada iç kadranda koyulan mavi de bence öyle. Yani Evet, zaten doğru birbirleriyle söylüyorsun. çok uyumlu. Doğru Ve söylüyorsun. direkt hani insanda Hani donmak üzere olan deniz. evet hani İsveç şeyi yaratıyor. Ya saçma ya bilmiyorum tam duygularıma Anladım. O renk tonu, olabildim mi? doğru söylüyorsun. Renk tonu gerçekten İskandinav şeyine benziyor. bir ağırlığı var. Evet. Hafif bir soğuk ama bir kalite de var böyle. Evet. Karakter analizi değil, ülke analizi yapıyoruz şu an.
Yani süspansiyonunu beğenmedim. Şey dediğim gibi pahalı. Havalı süspansiyon opsiyonu var. Bilmiyorum, bir de standart yaylarla kullanmak lazım. Ama arkada falan yaşanır. Yani arkası, burada ne var Salon, mesela? salomanje. Burada çocuğu olanlar için efsane bir şey keşfettim arkadaşlar. Bir tane çocuk koltuğu var arkadaşlar burada. Şeyden görebiliyor musun, aynadan? Bak şimdi bunu böyle yaparsan eğer, şöyle yaparsan çocuk koltuğu oluyor. Oo. Çok iyiymiş ya. Şu anda mesela kaç yaşında? 15-36 kilodan bahsediyor. Tamam mı? 15-36 kilo arasından bahsediyor. Yaş olarak bir şey söylemiyor. Ama Çocuğu o yani kilodan. kilodan zaten Çocuğun bir tartıl. sonra onu kapadığın zaman normal 3. kişi için geleneksel koltuk haline geliyor falan. Şanzımana bayıldım. İstediğin zaman yürüyor, istediğin zaman hiç varlığını hissettirmeden çok hızlı bir şekilde takır takır değiştiriyor vitesleri falan. Yol tutuşta yani araba 2 tonluk ve çok yerden yüksek bir araba ve bunu hani zorladığın zaman da hissettiriyor. Gövde salınımı var, işte sağa sola yatıyor ediyor. Tabii dinamiği aldığın zaman bunlar biraz azalıyor. Evet. Ama bu araba gidip de öyle viraj falan yapacak bir araba değil. Dün akşamüstü aldım arabayı. Daha gece olmadı. Yani akşam. Hani hava kararmaya 1 saat falan var. Farları açtım. Farları açmamla beraber direkt kameraya yapıştım. Taktım buraya kamerayı ve çekmeye başladım. Böyle bir far yok. Yani ben hayatımda böyle bir far görmedim. Sitede şöyle gösteriyordu yani. Aslı yani pıt yapıyorsun böyle. Pıt yapıyorsun böyle. Ve hani böyle derken orası karanlık kalmıyor. Yani orayı da aydınlatıyor. Ya, öyle bir uzun. Gemilerin birbirine verdiği kilometre ötesinde sinyaller varsa eğer, ki genelde korna falan korna değil tabii onlar da, her neyse. İçsel olarak yaparlar o işi ama öyle bir uzunu var ve çok hızlı tepki veriyor. Efsane farları var. Yani müzik sistemi, far, böyle birkaç tane daha detay var. Aile arabası olarak hakikaten. Keşke biraz daha iyi süspansiyonları olsaydı. 20 inçlerle bilmiyorum daha konforludur herhalde. 21 falan almayın bu arada. Arkadaşlar mümkünse hatta 19 falan alın. O kadar büyük jantlara gerek yok. Bir de motor sesi. Ki motor sesi de aslında sürekli müzik sistemini açtığınız için o da pek duyulmuyor. Çok iyi araba hakikaten. Çok özgün bir araba. Başka hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Arabaya bayıldım. Ben de bayıldım yani. O zaman Sonuçta- doğum günü hediyesi alabilirsin. Dur önce fiyatını öğren de. Fiyat. Fiyat biraz... O konuya hiç girmesek. O konuya girdik mi? Başlangıç fiyatını biliyorsun. Evet arkadaşlar, arabanın başlangıç fiyatı 350.000 TL cik. 350.000 TL cik. Yani 1+1, 2+1 çok rahat evde alabilirsiniz. O başlangıç fiyatı. Peki sence bu araba ne kadar? Şimdi şu şeylere 35.000 lira dedin. Evet, havalı süspansiyon, müzik sistemi. Müzik sistemi. Şimdi Bir de- cam tavan var. 21 inç jant var. Bu olsa artı 100 almıştır ya. 450.000 falandır. 450 mi? 440. Wow. Kameralar. Bak seç, kameraları seç. Yanındakini keseyim. Bu da opsiyon tabii. Bence bu saçma bir opsiyon yani. Bu biraz şov. Yani ne yapacaksın şimdi bu hani sen şimdi bu Ama diyorsun, şimdi bir dakika. sat bana bu kamerayı. Bir dakika şimdi park ederken şunun şeyini yadsınamayız yani, Ya inkar ben- edemeyiz. Bir şey söyleyeceğim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben hiçbir zaman arabayı park ederken bu kameraları kullanmıyorum. Her zaman gözümle arkamı dönerek park eden. Yani eski yani old school eski şeyle yaptığım için o bak Mercedes mi yok Opel. Astra. Hop. Arkamızda bir Opel var ve Ama şu güzel plakayı görebiliyorsun. Adam sana çarpıp kaçtıran fotoğrafını çek. bir screenshot al. Direkt. Hakikaten ne kadar net gözüküyor plaka. Ama bu kamera iyi ya. Tamam, Kamera güvenmezsin de bir süre sonra alışırsan bence kullanırsın bunu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En son İspanya'da Seat Ateca'nın şeyine gittim. Lansmanına gittim. Orada buna benzer bir 360 derece kamera şeyi var arabada. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bütün camları kapamışlar. Seni içine bindiriyorlar. Bir tane parkur var. Dar bir parkur. Virajlı böyle. Sadece kamerayla gidiyorsun. Ben ona güvenemem ya. Zaten kukalar var, sürekli kukaları sürte sürte gidiyorlardı. Bir de geri görüş kamerası. Normalde geri vites taktığın zaman geri görüş kamerası çok net. Baksana şuna. Yani çok bayağı televizyon gibi yani. Evet, 440 kağıt. Yani ev ya da gemi gibi araba. Ya ben Seçenek. 400'ü var demiştim. 500'de inşallah geçmez demiştim. Ortalamışsın yani biraz. Ortalamışım evet. Ya ama baktığın zaman bu sonuçta X5'ler falan da Volvo'nun- böyle ama. Evet, yani Volvo'nun en üst segment, en pahalı arabalarından biri diye tahmin ediyorum. Öyle. Yani bunun sedanı var, S90. Evet, S90 bir de bu vardır, XC90. Aynen. Daha üstü yok.
çıkabileceğin limit arkadaşlar bu. Tabii bu arabayı çok daha pahalı bir şekilde alabilirsin. Yani daha büyük motorlarla 3 litrelik galiba bir motoru var. O zaman 800 lira falan gidiyor. 800 bin lira. Aynen. 2 litre olduğu için bunun vergi dilimi Fener düşük. yolundan ev alırım ben o zaman. O zaman ya. alırsın, evet. O zaman alırsın. Ama arkadaşlar hiç gerek yok çünkü 2 litre de zaten gayet güzel yürüyor. Pek ekonomik değil. 10-11 yakıyor. Ya zaten 440 verdikten sonra 11 yakmışsın, yakmamışsın. Hani o bizim direkt hani züğürtün ağzını şeyini yorar ya yani. Aslı o zaman dans. Bu testi beğendilerse ne yapsınlar Aslı? 34.90'a mesaj atsınlar. Like'lasınlar. Like'lasınlar, evet. Beğendiğimizi mutlaka bassınlar. Abone olmadılarsa. Sonraki testlerde o zaman görüşmek üzere diyelim. Sevgili kurgucu kardeşim benim, şu anda XC90'ın içindeyiz ve farlarını test ediyorum. Yani bunun kamera içerisindeki diğer ATK dosyalarıyla alakası yok. Anlarım canlandı. Lise senelerim böyle geçti benim arkadaşlar. Ya çok zordu. Çok zor bir çocukluk geçirdim. Let's go.